Ece Sükan'la Stil Sanat Seyahat programımızdan herkese merhaba. Bu hafta da yine dop dolu stil, sanat ve seyahat içeriklerimizle karşınızdayız. Öncelikle Bodrum'a uzanıyoruz. Bodrum'un yeni gözde otellerinden birinde gerçekleşen Art Weekend'e konuk olduk. Küratör Zeynep Utku'nun ev sahipliğinde gerçekleşen bu sanatla dolu hafta sonunda birbirinden ünlü sanatçılar, galericiler, küratörler ve uluslararası basın mensupları bir araya geldi. Mekana özel muazzam yerleştirmesiyle ünlü Fransız sanatçı Bernard ve Refik Anadolu'la bakalım biz neler konuştuk. Welcome, Monsieur Venet. Thank you. It's a pleasure. It's a great pleasure for me, as I'm one of your huge fans. So it's a great pleasure for me to be with you here, and to be able to talk to you about your amazing career and work. So let me start. So you have been recognized as one of the greatest central figure of the international art scene, and for long. And also, you are widely cited as France's greatest living sculptor. So how did this amazing career evolve? Or let me put it in these words, how did this passion to create started with you? Yeah, it's a long process, when you start and you are 11 years old, and you decide that, yes, you are going to be an artist. I was totally convinced when I was 11, 12, that I was already exhibiting at the age of 12 in Paris. Really? My painting, although I was living in a small village, which is totally not even on the map of France, because it's so small, where the word art did not even exist. So, but some people look at my work and they invited me to show it in Paris. But very early, I started to paint first, of course. Were they paintings or drawings? No, but you don't start by being a sculptor. Being a sculptor is a different thing. Yeah. You have to visualize in 3 dimensions. Mm-hmm. It's a process which is more complex than painting. Painting, you just have 2 dimensions. You copy things. You copy the work of other artists when you are a kid. You copy the Impressionists and so on. Then you discover that there are artists who are more modern. And for me, I was always attracted by those paintings which were, evolving in the 20th century with Matisse, with Mondrian, with Kandinsky, after Picasso, of course. And I was so surprised to see that it was possible to paint like this, Normally, a painting is supposed to represent something that you see in life. But this is what was attracting me. Creation, that was the word, creation. So I went on, copied the artists, and at the age of 19, I was already making works which are today exhibited in, even before. I will have a show this fall in China, a huge exhibition on 10,000 square meters in Beijing. Wow. And my work when I was 18 will be exhibited already. Wow. Yeah. So you have been attracted to conceptual art from very early age. You could differentiate maybe the conceptual art, as you said, the artist, and then how they can do this. So can you define your art as, or do you want to define your art, or do you define your art as minimal and conceptual? Okay, when you talk about conceptual art, it's not that there was a context of conceptual art and I jumped into it. No, I was before everybody doing conceptual art. Conceptual art is about using language and refusing anything which is formal, like meaning shape, colors, composition. Instead of that, you reject everything. You reject all art history. And you use language to come with a new definition. And that with a Japanese artist called On Kawara, we were the 2 first to do that. So before the Americans anyway. So my work is very complex because it evolved over so many years, 60 years, of activity. But there is always something permanent. And I don't want to be too theoretical, but it has to do with an art that has nothing to do with
what is outside, no representation, no feeling even, no expression of whatever, love, misery or whatever, no. What you see is really what it's about, but what you see is raising questions about the nature of art. Before what you do as an artist, a good artist, okay, you are doing something and you are thinking, you are conceiving, you conceive things which were never thought in the whole history of humanity. It's not easy, I tell you, to come with something and people say, come on, no, Bernard. Yeah. It's very nice. I loved what you were doing when you were 15, but what you are doing now is not art. And it's because it doesn't look like art, but it is eventually going to be art, you see. So all my life I've been trying to go beyond what the others had been thinking, what I had been thinking, and constantly challenging my positions. And I went from using tar or charcoal, using photography at the time of conceptual art, and also using painting after a while, and then reliefs in wood, and then metal sculptures as we have on the back of us. But today I'm challenging this, and now as much as I could in the last 10 years make the biggest sculptures in the world, like the one in Belgium is 60 meters and 75 meters, as much as I could do that, today I am doing generative art, meaning an art which is totally dematerialized. You see, it's only on a screen, and it never existed before. It comes on the street and it disappears. Wow. It's very special. But you see, I'm just trying constantly to do something interesting. So you have like a strong relationship with materials, obviously. You say that you don't want to create an emotion, you don't want to create a feeling out of the work, you just want the direct message of it, whatever you see. But how does the material choices came innately? How did they come up? Like, what do they represent something, like the choices of the material? Or it's innate, or it's organic? No, the material is only a tool to resolve a very specific idea that you have in mind. Okay. Tomorrow I could work with plastic, and actually what I'm doing today, I work on painting, first of all. I do a lot of paintings, which are painted by a machine. They are conceived by a machine, by algorithm. AI, then they are painted by a machine. I can even make an exhibition and I don't even go and see my work. That's what I'm going to do in October. That's amazing. In art there are two directions. One is expressive, where the artist is expressing his feelings, where he is like Jackson Pollock, Franz Klein, or even Van Gogh and Soutine. They are painting with their stomach, okay? And then there is an art which is rational, like Malevich, very systematic. We make a black square on white, a round on white, a cross on white. It's the mind who is making the art, not like the stomach. And this is the direction that I've always been involved with. And making those very new works now with generative art is totally about that. Fantastic. So I want to ask you also, you live in between New York and south of France? Not anymore in New York. Not anymore in New York, only south of France. Only the south of France. And you have your foundation there. I have an art foundation, yes. Can you tell us about that foundation? It's amazing what you do, all the exhibitions and the work you do there. Yes, we, originally I was not dreaming of making a foundation, because somehow it's a little pretentious to think that you deserve to make a foundation. But it's true that I have been collecting artwork from my friends who happen to be the best artists in the world in the 60s. Like who? Like Donald Judd, Saint-Louis, Carl André, and Motherwell, and I went to Marfa, Frank Stella, my very good friend Frank Stella, who passed away recently. So I had many works from these people, and I was not even thinking of making a foundation, but museums from Europe and from America started to come and visit my property because I have my sculptures and I have sculptures from them. So suddenly one day we made a sort of chapel with Frank Stella's big wall reliefs, and that day I decided to open the foundation. So
It happened very organically. Fantastic. Exactly, yes. We said, okay, let's go for it. And now I'm living in a place where I have tourists all around me constantly, and they look at me and they say, look at him. Funny. I would love to come and see. Yes, we're gonna shoot a movie. Absolutely. There. We're gonna do that. Absolutely. And I think you'll be coming here a lot because, to visit your perfectly I want to see it again, site-specific for sure. work, which is amazing. Thank you so much, Bernard, for making this time for us. And it was really, really pleasure to listen to you and to get inspired from you and to follow your work as always. Thank you so much. Thanks to you. Thank you very much. See you at lunch. Let's go to lunch. Hoş geldin Refik, nasılsın? Hoş bulduk Ece'yim. Sen nasılsın? Çok mersi. Los Angeles'tan mı geldin? San Francisco'dan. San Francisco'dan. Dün gece. Evet, sen de böyle uluslararası sürekli bir orada bir burada koşturuyorsun. Son dönem kuş gibi. Evet, evet. Hoş geldin Hoş buraya, programımıza. Ben çok Teşekkürler. mutluyum seninle böyle bir sohbet gerçekleştireceğim için. Şimdi sen çünkü tabii ki de şu anda yapay zeka sanatının dünyadaki en önemli sanatçılarından birisin. Yani hatta en önemli diyeceğim de inovatif medya dediğimiz, yeni medya dediğimiz sanırım böyle adlandırıyoruz. Onların da kavramların da sana doğruluğunu soracağım. Büyük ölçekli enstalasyonlarla teknolojiyi, bilimi, sanatı hepsini birleştiriyorsun. Doğru. Ve gerçekten bu algoritmalar yani verilerle aslında sen işte o sanatını onları oynatıyorsun. Yani o mekanlarda bambaşka bir boyutlar açıyorsun. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Yeni medya sanatçısı olarak mı tanımlıyoruz seni? Kendini öyle tanımlıyor musun ve yeni medyaya neler dahil? Dijital sanat mı sadece? Aslında yeni eski kavramı büyük bir tartışma altında son 20 yıldır medya sanatçıları arasında ama daha çok medya sanatı diye geçiyor aslında. Yaratıcı olarak hayal kurabilen herhangi bir sanatçı olabildiği bir dünyada medya sanatçı denme sebebi anladığım kadarıyla 80'lerin 90'ların başında özellikle algoritmalarla, veriyle, bilişim ya da donanımla genel olarak işinde bir parçası olan sanat grubuna ve sanatçılara verilen bir titre olmuş. Bir de o akımın ilk sanatçıların açtığı bölümde ikinci yüksek lisansımı yaptığım için de orada iyice emin oldum yani nereden geldiğine, kimlerin temsil ettiğine. Ama genel olarak 90'lar sonu, 2000'lerin başı özellikle internetin de tamamen değişmesi ve dönüştürmesi bizi medya sanatlarını ortaya çıkardı. Yeni eski kullanılabilir kullanılmaz ama medyanın yani mimarinin, büyük ölçeğin, enstalasyonun, performans sanatlarının hepsinin içinde olabildiği bir kavram aslında. Evet. Peki senin, sen de birçok multimedya çalışıyorsun. Bu tip işlerine yapay zeka sanatı mı diyoruz? Tabii yani yapay zeka sanatı diyebiliriz ya da medya mimarisi de deniyor. Çünkü Medya mesela böyle bir mimarisi. iş genel olarak güzel. bir duvarı temsil ediyor. Evet. Özellikle son dönemde Evet. 12 yıldır işlerimin çoğunda özellikle mekanla yarışmaktan kastım bu sublim denen aslında mekanı oluşturan duvarın, camın, metalin ya da tavan ya da tabanın değişip dönüşebilme ihtimali. Aslında rastlansal boyutlar değiller. Tamamen mekana özgü, sadece orada olabilecek ve o boyutlarda yaşayabilecek işlerin hayali aslında. İşte site specific, Evet. değil mi? Evet. Site specific'in yapay zekalı versiyonu ama yine zaten mimari var. Çünkü yine bir enstalasyon ve yine mekanla bir ilişkisi var. Evet, 2008 yılında başlamıştı ilk yaptım. Hatta Santral İstanbul cephesindeki projeksiyonla başlamıştı. Evet. Hani 16 yıldır da hala aynı alanı ilerletmeye çalışıyorum. Özellikle tabii Frank Gehry, Zaha Hadid, Gaudi gibi yapılarda bu işin daha da ötesine geçebilme şansını görebilmek çok heyecan verdi. müthiş. Özellikle bazen projeksiyonla kompleks yüzeyleri, bazen LED ekranlarla daha yatayda ama geniş mekanları, MoMA'da ya da Las Vegas'taki Sphere projemizdeki 560 feet'lik yani inanılmaz bir yapı bu arada. 9 milyon küçük pikselden oluşuyor yapı. Yani farklı boyutlara deneyebiliyoruz. Müthiş, muazzam. Ben de gördüm birkaç tanesini. Peki mesela sen şey diyorsun, ben bununla geçen gün bununla ilgili çok güzel bir böyle çıkarım yaşadım kendi kendime. İnsan zihnini aslında anlayabilmek için nasıl yapay zekayı kullanıyorum diyorsun ya. Şimdi bu bende çok rezone etti.
Çünkü şimdi evren hani sürekli sonsuzluğa doğru genişleyen bir varlık ya. Ve sürekli de tabii ki de yeni programlar açılıyor ya evrende ve yeni downloadlar iniyor ya bilincimize, kolektif bilince. Şimdi ilk başta bu yapay zeka, işte metaverse'ler, VR'lar falan çıktığında ben de çok analog bir insanım. Ya filan falan bilmem ne derken sonra bir de bir yandan da çok böyle evrensel bir bakış açısını da yani var tabii ki de. Oradan bakınca dedim ki ya aslında dedim insan zihni şu anda yeni programlar, yeni downloadlar açılırken dedim bu dedim işte yapay zeka, metaverse, VR'la işte başka evrenleri yaşayabilmek, paralel evrenler, işte al sana kuantum yasası. Aslında zaten bu insanlığa bir hizmet için işte bir tek gerçeklik yok arkadaşım. İşte bakın bir sürü gerçeklik var ve yaşayabilirsiniz. Aslında kurduğunuz limitler sizin kafanızdayı göstermek istiyor deyince ben de bir Eureka moment. Aslında tüm tarih İnsanlık tarihinde hep olan bir şey ya, Metaverse aslında kimi zaman akılla ruh arasındaki bağlantı diyen de oluyor. Fizikselle dijitalin birleşmeye çalışmasının benzer bir kaygısı olması. Yani çok da uzak yerler değiller aslında tarihi olarak düşündüğümüz zaman. Hiç değil. Yani gerçekten benim bakış açım yani bu farkındalığa geçince benim de çok değişti ve çok bağlantılı buluyorum. Burada yapay zekanın kesinlikle sentetik olarak tabii ki bir bilinci olmaması şu an için güzel bir fırsat ama uzun vadede ne olacağını bilmiyoruz. Ama gerçekten yapay zekanın zihnimizin bir parçası ya da eklentisi ya da gelişmiş versiyonu olabilme ihtimali bence hakikaten çok da uzak bir fikir değil gibi. Rönesans döneminde baskıyı bulmamız ve kitabın ortaya çıkmasıyla ya da yazılı verinin ortaya çıkmasıyla internetin çıkması, verinin toplanabilmesi, elektronların zekaya dönüşebilme ihtimali, dolayısıyla kitabın da aslında bir yapay zeka formuna bir bilince dönüşme şansı çok öngörülebilir aslında bir yolculuk. Bence de kesinlikle çok mantıklı. Şimdi de gelelim şu anda önünde konuştuğumuz bu muazzam işe. İşi anlatmanı ve projeyi biraz anlatmanı. Tabii. Öncelikle iş tabii her diğer projede olduğu gibi mekanla başlıyor. Tabii. Muazzam bir mimari bir çözüm olmuş aslında. Ve bu çözüm içerisinde de gerçekten mimari bir duvar gibi aslında hayal edilmiş. Bir gün burada eser olabilme ihtimali. Ve daha sonra bunu aslında işledik. Kolaborasyonla adım adım hangi teknoloji olabilir, hangi iş olabilir. Zeynep sağ olsun, o da çok fazla, Zeynep Ufku çok değerli desteği var. Hem diyaloglarda, seçim kısmında, yönlendirme kısmında. Ama tabii çok belliydi yani şimdi Bodrum gibi muazzam bir cennetin görselleşmesi için de verinin çok uzak bir fikir değildi. Ama tabii bunun çok güzel bir rüzgarı alıyor olması. Özellikle yani son 14 yıldır rüzgar verileriyle birçok resim yapma şansı elde etti. Nasıl Monet doğadan ilham alıyorsa, atmosferden ilham alıyorsa ben de aynı şekilde veriyi kullanarak aslında rüzgarı resmetmeye çalışıyorum. İşte bunun rüzgarın yönü, hızı, biçimi, havanın durumu, nemlilik oranı etkileyebiliyor. Bu aslında eser serisinin son dönemdeki işlerinden biri, Pasifik Okyanusu serisi. Ama tabii bunu yaparken biraz daha farklılaştırmak için Bodrum'u düşündüm aslında ve çok da enteresan olmayacak kadar hızlı bir şekilde veri toplanabiliyor. Özellikle Bodrum Havalimanı'nda ya da çevresindeki iklim verilerine baktığımız zaman dönemsel hareketleri, mevsimsel değişiklikleri ve değişimleri ölçümleyebiliyoruz. O rakamlar aslında burada pigmente dönüşüyor gibi düşünebiliriz. Evet, harika. Peki bir de şey sorayım. Burada başka ikinci bir iş mi çıkacak? İki iş var aslında burada. Bir tanesi yine tabii ki sudan, yani direkt denizin tam ortasında olan bir hayatın içindeki sudan ilham almış bir algoritma. İkinci algoritma da perennial pigmentler dediğimiz son 6 yıldır şöyle bir hata yaptığımızı düşünüyorum insanlık olarak. Bir şekilde egomuzdan dolayı, nedense teknolojiyi bulduğumuzdan dolayı sanki doğadan daha üstün olduğumuzu düşünmeye başladık. Halbuki bence sahip olduğumuz en değerli ve en önemli şey doğa, insanlık olarak. İkincisi doğanın zekası bence hala kullandığımız algoritma ya da verilerden çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir 6 yıldır yaklaşık büyük bir araştırma yapıyoruz. 75 milyondan fazla çiçek verisini kullanıyoruz. Dünyadaki birçok bildiğim kadarıyla Smithsonian Müzesi'nin ki bugüne kadarki en büyük veri arşivindeki tüm çiçeklerden oluşan bir veriye ulaştık. Bu eser
Bir sonraki eserde, bu akşamüstü göstereceğimiz eserde onun içinden yeni bir deneme. Burada da bütün dünyadaki çiçeklerin içindeki tüm renkleri görebileceğiz. Çok istiyorum görmek, harika. O da yeni bir Muhteşem. deneme. O da bir veri resmi serisi. Evet, Doğan'ın zekası dediğin gibi tartışılmaz. Muhteşem. Valla ne diyeyim, muazzam işler yapıyorsun, sürekli üretiyorsun. Sürekli ilham veriyorsun, sürekli referans oluyorsun, sürekli bunu insanlara anlatıyorsun. Hiç bıkmadan, yorulmadan. Çok çok teşekkür ederim ben herkes adına. İyi ki geldin, iyi ki Bir sordun. de başka büyük projen var mı şu yakında? Evet, çünkü şu an mesela İstanbul'da bir şey var mı? Türkiye'de İstanbul'da da çok İşte büyük bir projemizi Eylül ayında birkaç proje arka arkaya duyuracağız. Tamam. Bir tane İstanbul'da, bir tane dünyada. İki farklı projemiz var. Hatta birini biraz duyurmuştum. Dataland isimli bir projeye başladık. Dünya Ekonomi Forumu'nda Ocak ayında dünya liderlerine anlatma şansı elde etmiştik. O projenin onun devamını detaylandırıyoruz Eylül ayında. Bir de Türkiye'de çok önemli iki projemiz var. Güzel. Onları da göreceğiz. sanıyorum Eylül ayının içerisinde arka arkaya duyuracağız. Harika. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Harika. Tebrikler. Çok teşekkürler. Zeynep, hoş geldin. Hoş bulduk Ece. Güzel bir mutluluk ve gurur yaşıyor olmalısın. Çünkü çok güzel projelerinin şu anda meyvelerini gördüğün, güzel tepkilerini aldığın bir dönemdesin. Şimdi buradan girdim çünkü şimdi sormaya başlayacağım. Sen zaten bir sanat danışmanı ve küratörsün ve uzun bir süredir de Maxwell'in sanat danışmanlığını ve buradaki bu projelerin küratörlüğünü yapıyorsun, bütün ilişkileri. Senden ama daha detaylı dinlemek istiyorum. Bu benim hani kendim word ettiğim hali. Tabii Maxwell'de yaptığımız sanat etkinliklerini biraz anlatayım sana o halde. Öncelikle Maxwell için yola çıkarken ilk başta farklı katmanlı bir proje yapacağımızı baştan itibaren biliyorduk. Bu sadece sanatçıların işleri ve komisyonlarını buraya yerleştirmek değil, aynı zamanda Maxwell'in, otelin yaşayan ve sanatçılara destek veren, devam eden bir program içerisinde olmasını istediğimizi biliyorduk. Dolayısıyla burada iki farklı proje oluşturduk. Bu iki projeden bir tanesi rezidans projemiz, sanatçı rezidans programımızda 25 yakın sanatçıyı sezon içerisinde Maxwell'de ağırlıyoruz. Bu harika bir proje. Hatta bir tanesi konuştuk seninle. Evet. Çok müthiş bir ressam. O da burada. Aynen gördüm. Ve açıkçası bu rezidans programlarında, genelde dünyada yapılan rezidans programlarında çok daha nasıl desem daha bu kadar lüks rezidans programları yapılmıyor. Dolayısıyla sanatçılara da çok güzel bir şey oldu. Tabii. Aynı zamanda da seçtiğimiz sanatçılar gerçekten dünyaca ünlü ve çok hani bütün müzelerde, galerilerde, müzayede evlerinde isimlerini kanıtlamış kişiler. Dolayısıyla çok gururluyuz. Hem bu sanatçıları burada ağırlayabildiğimiz için hem de Maxwell'in böyle bir programa ve sanatçıları bu şekilde destek verdiği için çok heyecanlıyız güzel. da aynı zamanda görmek istiyoruz neler üreteceklerini. Evet, harika. Zaten bence Bernard'e olay. Bernard'ı nereden başlasam bilmiyorum. Olay. Gerçekten Yani öyle. Gerçekten bu site spesifik bu iş, bu muazzam. Kendisiyle de konuştum. Evet. Ve o da kendi düşün yani yaşayan en büyük heykeltıraşçı sculptor diye geçiyor Fransa'nın falan. Evet. En sevdiğim işlerimden biri diyor yani hani gerçekten. Evet öyle diyor. Biz Venedik Bienalindeyken Bernard 82. yaş gününü kutluyordu. 82. yaş gününde bir konuşma yaptı. Dedi ki hayatımda birçok iş ürettim. Dünyanın birçok farklı alanında, kamusal alanda sanat eserlerim var. Ama bu iş benim için çok değerli. Çünkü bu iş mekanla beraber inanılmaz bir bütünlüğe kavuştu. Sanki hep buradaymış gibi hissediyorum ben. Bernard Venet soyut heykel ustalarından bir tanesi. Hatta bence living legend dedikleri tarzdan bir insan. Çok mutluyuz, çok şanslıyız. Onunla geldik. Burada mühendisleriyle bu işi buraya göre yaptık. Bence Bodrum'a çok büyük bir katkı. %100. Ve de inşallah çok güzel bir örnek olur bundan sonraki projelerde sanata bu kadar yani
sanatı bu kadar dahil etmeleri bir örnek olacak diye düşünüyorum. Evet öyle, bence Evet. öyle. Eminim bunun yanında da bir sürü projeler var. Ben de hep görüyorum, duyuyorum sizden. Birçok iyi isim var ve aslında Türkiye'de çok görmeye alışkın olmadığımız isimleri buraya getirdik. Dolayısıyla top bir galeri oldu. Çok memnunuz yani diyecek. Çok güzel. Pek bir şeyim yok. Gerçekten bravo. Bu Refik'in işi zaten öyle bir gözüküyor ki akşam. Denizden de nasıl gözüküyor biliyor musun? Çok. İnanılmaz. Böyle akşam geç bir saatte denizden geçerken böyle bir jewel gibi böyle Jewel bir gibi, bir kutu gibi gözüküyor. Oradan o bayağı çok güzel. Hakikaten Evet. her yeri ışıldıyor. Yani çok gerçekten ben çok memnunum. İnsanın çalıştığı partneri ve müşterisi, yani çalıştığı şirket bu kadar özgürlük tanıyınca çok güzel işler çıkıyor ortaya. Bence onu da şu anda görüyoruz. Çok Evet. güzel bir sanat weekend'i yaptık. Evet. Yurt dışından sanat duayenlerini, küratörleri, müze direktörlerini davet ettik. Onlar da bayıldılar ve Türkiye'de böyle bir mekan, böyle bir resort olmasına da çok şaşırdılar. Bence ülkemiz güzel, yani kültürel turizm açısından, Tabii. cultural turizm diye bir şey var biliyorsunuz. Tabii. Bilbao efektinden tutun, yani Tabii, çok Bilbao'daki önemli. Guggenheim Müzesi'nin kurulup onun etrafında dönen ekosistemle Tabii. şehri kalkındırmak. Bu da aslında burada yapılan ve yapılmaya çalışan tam etki de bu. Harika. Evet. Çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim Ece. Sağ ol. Nice güzel projelere İnşallah. görüşürüz zaten. Teşekkürler. Mersi. Evet, sanat dolu bu hafta sonundan rotamızı Fransa'nın başkenti büyüleyici Paris'e çeviriyoruz. Dünyanın en önemli dekoratif sanat ve moda arşivi müzesi olan Musée des Arts Dekoratif'i ziyaret ediyoruz. Pamela Goblin küratörlüğünde 1882 yılında kurulmuş olan müze, dünyanın en önemli moda arşivine sahip. Birlikte gezelim. Paris'in en ikonik müzelerinden birindeyiz şu anda. Arkamda gördüğünüz salon da aslında bu müzede yapılan defilelerin mekanı. Burada birkaç defile izleme şansına da eriştim ben. DJ Kaya'nın defilesini izlemiştim. Hatta bu sene de Tom Brown defilesi yapacakmış. Bazen bazı defilelere mekan olan muhteşem bir salonda giriş anonsumuzu çekiyoruz. Çok güzel bir sergi gezeceğiz şimdi. Ben çok merak ediyorum. Serginin adı Mod, Biju ve Design. Ve dönemlere göre, stillerine göre, tasarım felsefelerine göre bir kürasyonla bölümlere ayrılmış ve bütün bu modadaki önemli tasarımcıların ve aksesuarların ve mobilyaların nasıl evrimleştiğini yıl yıl dönem dönem görebileceğimiz bir sergi olduğunu düşünüyorum. Şimdi hep beraber gezelim. Evet, şu anda Mode Biju Design sergisine giriyoruz. Bakalım Fashion Week'te bize nasıl ilhamlar verecek. So the beginning of this story is in the 19th century. You have this new society, very bourgeoisie from Paris. And the beginning of the story is this many display of portraits from our museum. And here you have the big players in Paris. Many families like the Boussicault. This is the family who was founded in Bon Marché in 1857. 1857? Yeah. Wow. That's a vision. And this is the portrait of Marguerite Boussicault. This is the wife of Mr. Boussicault who founded the Bon Marché. And of course this is a very powerful and important woman in the society of the Second Empire, because in Paris at the second part of the 19th century you have the new emperor like Napoleon III,
And Napoleon III founded a new society in Paris with pleasure and with some modernity in Paris. So glam is Golden Age, but in France it's called La Belle Époque. La Belle Époque. It's better in French. Exactly. It's beautiful. Industrial revolution in France with at the end of the 19th century you have the revolution for the train, because every part of the France you have so many construction to all the people from province in France come to Paris to make shopping, to go to theater and something like that. So here you have presented the fashion collection of the museum, talk about what was selling at the department store in Paris. You have this beautiful gown for a reception gown for the night. So, and the color and all the details is very inspired by the couture. The couture was developed in Paris at this time with Charles-Frederick Worth, who was invited. Charles-Frederick Worth, of course. So he is invited the haute couture in 1857. French couturier, made in 2023, and the collection was presented in Paris in the Salle Pleyel. And all the details of this beautiful gown is inspired by the Brazil and all the Madonna we see in Brazil, with the Catholic reception made for the Brazilian culture and with the gold. So, and also an inspiration from the 17th century in France with all the Baroque details. So here this is a dress made by Daniel Roseberry, the Texan designer, directed the House of Schiaparelli, and all the inspiration here is Baroque also, is Rococo. Which year was this collection? 2021. Mm-hmm. All the pieces here are made by Roger Jean-Pierre, French jewelry designer, and all these pieces made in 60s for a beautiful house of couture in Paris, Givenchy. And all the big brooch, because it's Those are brooch? Two brooch, yeah. Beautiful. Made by Roger Jean-Pierre for Hubert de Givenchy in the 60s. Magnifique. Here is a very colorful place of the collection of the museum. This is the Memphis display. Yes, Memphis design is a movement created by Ettore Sottsass, Italian designer of the avant-garde design in the 80s, and also Karl Lagerfeld was loving these. Yeah, he loving this library. Yes, he have all the pieces here in his famous appartement, La Vigie, in Monaco. Michael Graves, the American Michael Graves, you have the Japanese Shiro Kurumata, Michele De Lucchi, Italian Martin Bedin, French, and also the library made by Ettore Sottsass. So, and just behind you, you have all the pattern made. Fraud is very, very famous. And all the high society of New York have this object in his house, like the swans. Oh. Like the swans. All the design chairs. All the design chair. This is the library of the chair. And of the chair. Yeah. All the chair from the most famous design of the history of the design. So it's very interesting to have the evolution of the chair from the 50s to our days. In the 60s too, very big period, and all this jewelry is also an experimental jewelry of the period of the 60s. So beautiful. So this is two dresses, and here the most famous example one, because this dress is in the cover of Harper's Bazaar USA in the 60s. Actually, Courage did these things. Yes.
who did Polymago? There was this movie, so he's doing the fashion show Courage in 1960s. I don't Polymago. So all the fashion show is with this, actually, very similar. and very experimental. And here this dress is made for a fashion show who was in 1966 at the factory of Andy Warhol in New York. Okay. So it's very interesting to see all the experiment parts. Two beautiful haute couture gowns, one made by John Galliano for his Egyptian collection for Christian Dior in 2004, and here is a dress made by Maria Grazia Curie for Valentino Not in 2004. Okay. No, this is not Okay, Dior and period. Pierpaolo. And Pierpaolo, of course, for Valentino. This is made by Cartier. Here is Claude Chavon. This is a beautiful pieces in metal. Here experimental bracelet, and here the famous Van Cleef & Arpels Alhambra. Three fashion moment of fashion history. Albert Albaz for Alhambra. Beautiful. So very this drapé, very symbolistic of the period for antiquity. This is the inspiration of Albert Albaz. And Rico Wentz gave us these pieces to our collection for entering the museum. Bu tarihi müzeden rotamızı yeniden İstanbul'a çeviriyoruz. Dünyanın önemli moda tasarımcılarından biri olan Elie Saab geçtiğimiz günlerde 2 önemli projesi için İstanbul'daydı. Şirketinin yönetimini oğlu Elie Saab Jr.'e devreden ünlü tasarımcıyla büyüleyici Boğaz manzarası önünde güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Türkiye'deki projelerini, bir Türk moda markasıyla yaptığı kapsül koleksiyonu ve Türkiye'den aldığı ilhamı konuştuk. Merhaba herkese. Şu an yanımda çok özel konuklarım var. Harika bir İstanbul manzarası önündeyiz. Ve evet, ünlü tasarımcı Elie Saab ve Elie Saab Jr.'la, markanın CEO'su Elie Saab Jr.'la beraber çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz şimdi. Welcome Mr. Elie Saab and Mr. Elie Saab Jr. How are you? Thank you, very good. It's super nice to welcome you here. As you know, I'm one of your regular guests at Paris Fashion Week, at Palais de Tokyo, since ever. So it's really, really nice to welcome you here. And we are at this magical setting, obviously. We are so glad to be here, honestly. Which we call the melting point between the old and the new, past and the future, the history and the modern. But also being a Lebanese and a neighbor to us, you are so familiar with the vibes, I'm sure. Sure. So, do you often come to Istanbul or before? Me, I love Istanbul. I come often, honestly. Like Of course. I feel it. I love the city. I love the people, and too many things to remember in this city. It's a beautiful city. It's very familiar also for you, right? I'm in love with Istanbul, honestly. The mix, the contrast is very The similar. contrast, the people, the Bosphorus, everything amazing, honestly. I feel Home. home when I'm here. Yeah, Yeah, you exactly. feel home, I guess. Exactly. Yeah. That contrast, when I was in Beirut, I remember the same thing, Yeah, that of contrast, that complexity gives a Yes, lot we of are richness. similar. Yes. Similar in too many things. Yeah, too many similar things, the Yeah. food. But is it your first collaboration, capsule collection with another Pret-a-Porter brand? Yeah, Wow, great. this is our first time. Yeah, okay, so let me just, of course, first tell that why are you here? So you're here for this collaboration, capsule collection, the launch of it.
must be very exciting for you too, right? Honestly, it's our first collaboration with a brand, and first of all, we have very chemistry with the family from day one, and this it's very important for us, and because ourselves, like we want to reach. First, we have a lot of the Turkish women adore what we present, and we like to reach any woman like what we do, and I believe with the optical we can reach a lot of like all the category of women can have a piece from Elie Saab with it. Honestly, we are so happy, and I'm not strange because I believe like the two family, us and the family, we are very similar. Yeah, yeah, And I guess. we don't feel it like we do that with like a business oriented or with no, we do it with feeling and with heart. love. Yes, Amazing. exactly. Actually, I was just going to ask about that. Yeah. Also to you, Elie. How do you feel like reaching to a wider audience by creating this, if we call affordable luxury, we can call it probably. Now you're going to be reaching to a super wide audience, and I think it's very exciting. Yes, it is definitely exciting, but just to take you back that to an idea and a vision we had to develop the brand as a luxury lifestyle brand, and this is the key element that we have had a target to do in the past 10 years. And this positioning pushed us to develop into different segments and to explore the brand DNA into different new categories. As you know, today Elie Saab is not just an haute couture brand. It's a haute couture brand, it's a ready-to-wear brand. We are present in more than 100 points of sale around the world. We have the perfume that is one of the most successful perfumes in the world that is distributed in more than 14,000 points of sale around the world. The kids wear, the furniture that we ventured in 6 years ago, the branded real estate that we have developed importantly, and one of the projects we have launched not long ago here in Istanbul I heard about that. as well. So there's a lot happening at the brand level. And for us, when we met the team, we saw that first of all, they had a very ambitious vision for the future. We knew that they had a lot of plans to reposition Sosyal and to really create a new dynamic at Sosyal. And as my father said, we know how much of an important fan base we have in Istanbul. We said, okay, you know what, it's a nice experiment to do with one time in a country that we love so much and we know that loves us back. So we decided to try this experience as a one-time collection to really make this dream for the ladies that love the Elie Saab brand come true. Another question for you, Elie. Okay, so what do you think, what are the challenges you face as a brand as the market is becoming so competitive? Like in too many brands, too many collections, too many ideas, and actually at some point, you know, it's too challenging, consuming. Look, definitely the speed and the speed of the industry itself is a challenge for all the brands, I believe, around the world. Because no industry in the world, you have to recreate yourself 6-7 times a year with new collection, new ideas, and to make sure that this collection is working and is performing and is being appreciated by your customers, your wider audience. So for sure, this is a common challenge, I believe. In general, what concerns us, as you know, we are a totally independent brand. We are 100% owned by the family,
And this for sure can be a challenge when you are competing in a marketplace where you have giants and big groups Exactly. that definitely Wow. have Yeah, a very actually. important strength. And I believe that considering all those challenges, we have managed to really maintain a very strong positioning compared to even the biggest brands in the world. So for sure it is a challenge, but in every challenge there is an opportunity that you have to find. And the opportunity for us is really how focused my father is in designing and having a very strong vision. Especially this For the challenge is woman. also for the designers, the Of creative course, teams. 100%. And we've seen many examples that, you know, they can't, you know, keep up. So it's so difficult. The system is like, the industry is like, It's very difficult. yeah, But very of course, difficult. my father went through many challenges in his life to get to where he is today. Yeah. So the resilience Oh, that he yes. has is beyond what the market can challenge you with. Kısa süre önce Etiler'de kapılarını açan son günlerin popüler mekanı, konsept tasarımı ve zengin menüsüyle dünya standartlarında bir deneyim sunuyor. Pixie'nin hikayesi şu şekilde başladı. Sevgili Cem Yıldırım'la biz bu sektörde belirli bir süredir varız. Ama hep Alaçatı'da işletmelerimiz ve İstanbul'da hem yemeğin hem hizmetin hem ambiyansın güzel olacağı, insanların içeri girdiklerinde kendilerini böyle bir cennette, bir bahar bahçesinde gibi hissedecekleri bir restoran açmak istedik. Pixie'de gördüğünüz şeyler, gözünüzle gördüğünüz hatta görmediğiniz şeyler dahil olmak üzere hepsi Belenco'nun kendi özel tasarımıdır. Ve her birini biz yurt dışında farklı ülkelerde ürettirdik. Örneğin girişimizde bir büyük avizemiz vardır. Venedik'te Murano camından yapılmıştır. Üst katta Ladies Room'umuz var, ana salon dışında. Merdivenlerden çıkınca görebilirsiniz. Orada yine her bir detay, tavanındaki o inci tanelerine kadar özel üretimdir. Pixie'nin en önemli yerlerinden birisi herhalde tavanımız ve ışıklandırma sistemimizdir. 4 kat gökyüzü, bulut sistemi dediğimiz bir sistem mevcuttur. Farklı ışık geçişleri ve tonlarıyla size bir gün batımında bir sunset hissi verir. Öğlen geldiğinizde bir güneş parlaklığı, bir sunshine etkisi verir. Yemeklerimiz çok konuşuluyor, çok seviliyor. Bundan da çok mutluyum. Çünkü Pixie öncelikle yola iyi bir restoran olmak için yola çıkmıştır. Atinagoras Costa ilgili benim en sevdiğim şeylerden birisi çok fazla büyük değişikliklere gitmeden lezzeti koruyarak bütün yemeklerini oluşturması. Bu tabağımız smoke tarama. Mezelerimizin arasında bulunuyor. Misafirlerimiz çok beğeniyor çünkü gerçekten smoke tarama, tütsülenmiş bir tarama ve tamamen şefimizin kendisine özgü bir tabağı. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sıcak başlangıçlarda, ara sıcaklarda diyelim. Burada bisk soslu karidesimiz var. Feta peyniriyle yapılıyor ve servis ediliyor. Bunu da mutlaka denemenizi öneririm. Özellikle sosu
ve üstündeki zateri inanılmaz bir lezzet sunuyor. Ana yemeklerde dana yanak orzomuz var. Dana yanak orzomuzun içinde farklı baharatlar kullanılıyor. Kakule, tarçın, karabiber gibi çeşitli baharatlar. Ama içinde Danish Blue peyniri var. Servisteki arkadaşlarımız servis ederken çok güzel bir şekilde karıştırıp, harmanlayıp son dokunuşu yapıyorlar. Et ve orzo sevenler için muhteşem bir seçenek. Ve benim de favorilerimden olan balığımız var, çupramız var. Çupramızın altında yine şefimize ait özel bir sos bulunuyor. Hepinizi bekliyorum. Umarım güzel bir deneyim geçirirsiniz. Afiyet olsun diyorum. Ece Sükan'la Stil Sanat Seyahat programımızdan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yine heyecanlı ve dop dolu içeriklerimizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.